Evet, her şey güzel giderken, normal giderken, hatta tatile hazırlık yapıyorduk. Kızlarla İstanbul'a, oradan da devam tatil programımızı yapacaktık. Temmuz 24'te kendim fark ettim. Kitle elime geldi. Zaten fark ettiğimde içine böyle bir ateş düşermiş gibi bir his geldi. Dedim ki hiç iyi gelmedi şu an ama ertesi günü Türkiye'ye uçacağım. Biletler hazır, valizler hazır. Eşimin de dediği gibi biz tatile bir gün kala çocuklarla beraber valiz hazırlığındayken beni çağırdı aşağı. Zaten o ses tonundan ben biraz kedi gibiyimdir. Yani biraz hissettim. Bir ters bir şey vardı. Ondan sonra işte mevcut durumunu aktardı. Orada bir kitle gördüğünü veya gözle görülür bir vaziyetteydi. Yani böyle elini koyup hissetmeye bile gerek olmayan bir pozisyondaydı. İstanbul'a vardım. Ertesi günü zaten hemen doktora gittim. Bir baktırdık, MR çektik. 6 hafta İstanbul'daydım. Ama biyopsi alınması gerekiyordu. Çünkü gözükmüyordu, içini göremiyorlardı. Biyopsi kapsüllüydü. Almanya'ya gelir gelmez yine tabii ki Alman doktorlar da bunu görmek istedi. Yine aynı MR kontrol edildi. Biyopsiye karar verildi. Eşim sonra telefonla aşağıdan konuşarak yukarı geldi. Ben tabii hastaneyle konuştuğunu anladım da sadece bana bir kanser deyip devam etti. Tabii hiç kimse için dilemiyorum. Telaffuz etmesi bile bizim pek sevmediğimiz bir hastalık olan bu hastalıkla tanışma sürecimiz bu şekildeydi. Siyah melanom 3. evre çünkü benden ulaşmış olması gerekiyor ama beni bulamadılar. Başlangıç noktasını bulamadılar. İleri safta yani 3. evrede çünkü kasığımda çıkmış oldu. İlk önce başlangıç noktasını aradılar, bulamadılar ve immün terapi için karar verildi. O sırada zaten ilk bunu duyduğumuzda Mutlu Hoca'nın videosu da bize ulaşmıştı, bilgisi de ulaşmıştı. Ama o bakışta immün terapi, burada da immün terapi yapıyoruz dedik. O zaman burada yani güzel karar verdik, immün terapiyle devam edelim burada diye. Almanya'da başladım çünkü çocuklar da burada, okul burada, hayatımız burada. Türkiye'ye nasıl git gel yapacağım? Ailece öyle karar verdik. Bu ara çocuklar bir şey bilmiyordu. Yani onlara söylemedik hastalığımı. İlk önce kız kardeşim hakkında bu haberi aldığım zaman tabii ki çok büyük şok yaşadık. Yıkıldık ve burada bir mücadele başladı. Almanya'daki sistemde bir mücadele başladı. Yalnız bu mücadelede ne yazık ki bir devamlılığı yakalayamadık, göremedik. Şimdi kullanılan ilaçları, terapileri, isimlerini, süreçlerini tabii ki kız kardeşim çok daha iyi biliyor ama ben kendi yaşayış tarzımı aktarmak isterim. Yok işte ilk önce bir tedavi yapacağız. Bu tutacak, uygulanacak. Bununla iyileşme ihtimaliniz var. 3 ay geçiyor, yok bu olmadı. Başka bir deney grubumuz var. Sizi bu deney grubuna alacağız. Bunu bir deneyelim, böyle iyileşebilirsiniz. O sürecin ortasında yok bu da cevap vermiyor. Sizi başka bir deney grubuna alalım. Bunu deneyelim. En sonunda da gelen acı kötü haber. Kız kardeşim perişan bir halde karşımda oturuyor. Ve diyor ki abi 3 ay süre verdiler. 3 sene ile 1 sene arasında diyorlar. Ben şimdi ne yapacağım? Dediler ki 3 ayla 1 yıl. Yani bir şey yapamıyoruz artık. Tek bir kemoterapi var ama onda da %100 bir şey söyleyemiyoruz. Hiçbir şey yapmazsak 3 ayla 1 yıl en fazla diye bir yaşama prognozum gözüküyor diye. Kulağımdan gitmiyor hala. Öyle 3 aylar, 1 seneler o zaman aralığı sanki 1 dakika gibi. Yani o kadar kolay telaffuz edilen süre sanki 1 dakikalık bir süre gibi geliyordu bana. Orada tek başına karşınızda oturan 2 çocuk annesi bir insana direkt bodoslama. Tabii ki profesyonellik onlar için çok doğal bir şey bu ama bizim açımızdan bakılmadığı, empati duygusunun birazcık daha gelişmiş olmasını dilerdim. Ama ben onu duyunca tabii ki yaşadığım süreci Big Small kanalda yayınlayacağınız, daha önce de benim izlediğim birçok hikayede olduğu gibi o insanlar ve yakınları daha iyi anlayacaklardır. Ben aslında açıkçası kendimi biraz boşlukta hissediyordum. Yalan yok. Yani bu tedavi işe yarıyor mu? Yani bir gidip 45 dakikalık alınan bir ilaç hani bahsedildiği kadar kötü bir hastalık. Çünkü bizim geldiğimiz 3. devre ama kanser cinsi olarak cilt kanserinin en agresif, en sıkıntılı, en korkutucu olan cinsiyle biz mücadele ediyorduk.
orada bir boşluk hissiyatı vardı bende. Sanki böyle bir sahipsiz gibi. Buradakileri de doktor ve tıp sistemini kötülemek adına söylemiyorum bunu. İnsanlar ellerinden geleni yapıyorlar herkes gibi. Fakat öyle bir süreçti. Kontroller babında yapılan MRT ve CT görüntülemelerinden sonra işte akciğerde, zaten ilk başta o akciğerde de bir iki şey görmüşlerdi. Fakat biz bunu metastaz olduğunu düşünmüyoruz, takibe devam edeceğiz demişlerdi. Fakat bu takipler sürecinde akciğerde farklı yerlerde de yeni oluşumlar görüldüğü bize belirtildi veya karaciğerde. Karaciğerde hassas bir organ biliyorsunuz ki. Orada tabii ki biz biraz alarm, sirenler çalmaya başladı. Bu duygu içinde, bu arayış içinde Sayın Profesör Mutlu'ya ulaştık. Kendisi bizi çok güzel karşıladı. Ona kurduğum ilk cümle aynı Türk filmlerinde gördüğünüz gibi çok klasik bir cümle. Hocam kız kardeşimi kurtar. Tabii ki ilk önce bir yıllık bir geçmişimiz var Almanya'da. Onları bir baktı, ne yaptılar, ne ettiler. Ama baştan zaten söyledi Mutlu Hoca. Yani onların baktıkları, biz bunun daha detayına bakacağız, daha güzeline bakacağız, daha detaylı çalışmalar yapacağız. Örnekler de, yani nasıl çalışmalar geldiğini de bize göstermişti. Ve çok optimistti. Zaten bütün güveni, bütün gücü oradan Mutlu Hoca'nın enerjisinden de çok yani o kötü haberden sonra 2 gün 3 gün sonra Mutlu Hoca'yla karşılaşmak, onun o rahatlıkla çözeriz, yaparız, ne demek demesiyle. Çünkü ben korkuyordum. Ben diyordum ki süreçten bahsediyoruz. 3 ay dediler. Ne kadar sürem var? Ne kadar rahat dedi. Halledeceğiz dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Baktı, dedi ki küçülüyorsa, sen onu hissediyorsan tamamdır dedi. Yani senin hissiyatın daha önemli dedi. Ve gerçekten hep elim oradaydı ve ilaçları kullanırken o hissim hep vardı. Yani bir şeyler, tabii ki ben bu süreçte de kendimi motive etmek için, kendimi yüksek tutmak için çok enerji çalışmaları yaptım, meditasyonlar yaptım. Yani onu da yanında çok taşıdım. O da bana güç verdi. Almanya'ya döndük ve devam ettik ve sonuçları PET screen'imi aldığımda baktık, karaciğer temiz, akciğer temiz, lenf bezimdeki çok açık bir şey vardı. PET screen'de herkes tabii ki şaşırdı yani. Hocam yine ne yaptı dedi, ama en güzeli Almanya'ya döndüğümde. Çünkü onlar hani 3 ay, 1 yıl bir süreç verdikten sonra ben Almanya'ya gidiyorum, Türkiye'de tedavimi görüyorum dedim. 2 ay sonra döndüm ve sonuçlara baktıklarında büyük şok yaşadılar. Yani Mutlu Hoca'yla da çok tanışmak istediler, ne yaptılar dediler. Yani bu nasıl bir mucize, bunu nasıl vücudunuzda nasıl güzel bir tepki verdi diye çok şaşırdılar. Sonra Mutlu Hocamızın süreci başladı. Gördüğünüz gibi konuşurken dahi daha önce asık olan suratım Mutlu Hoca'nın ismini duyunca bile tebessüm haline dönüşüyor. Sağ olsun. Daha önce o PET çekimlerinde ekranda gördüğüm şeylerin 2 ay sonra ya da 4 ay sonraki rutin kontrollerimizde ne hale geldiğini gördüğümde, o alev alev yanan ışıkların neredeyse sönmüş olduğunu, yani o çok küçük vaziyetlere geldiğinde, karaciğerdeki ve akciğerdeki metastazların yok olduğunu duyduğumda, ki psikolojiyi anlatmak zor açıkçası biraz. Yani Allah herkese nasip etsin, izleyen herkese nasip etsin. Hiç kimse de ya ben de öyle olmaz duygusuna kapılmasın gerçekten. Çünkü biz bu yola çıkarken, bu hikayeyi dinlerken, bir hanımefendinin hikayesini sizin kanalınızda dinlerken onu düşünmüştük eşimle. Yani öyle bir süreç gelsin ki Mutlu Hoca ile beraber biz de bu çekimi yapalım. Bizim de belki bir videomuz olur. O bizi çok motive etti açıkçası. Bakın şu an karşımızdasınız. Üstelik 3000 kilometre yolda geldiniz. Ayağınıza sağlık. O yüzden kimse vazgeçmesin. Allah'ın izniyle bu başarı hikayesinin videosunu biz de istiyoruz dedik. Her şeyi atlattıktan sonra inşallah Big Small bize gelir ve bizde de bir çekim yapar diye hayalini kurduk. Tabii ki o anda insanın ilk yöneldiği şey Allah. Ama ondan sonra dünyaya geri dönüp başka ne yapabilirim, ne çarem var diyebilmek. Ve burada sizin bu başarı örneklerini, tabii ki burada başarısız olanlar da var. Bu mümkün değil. Yani her şeyin başarıya ulaşması mümkün değil. Ama bunu takip edebilir, izleyebilir hale getirmeniz çare arayan insanlar açısından çok değerli ve çok önemli. Buraya kadar kalktınız, zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
İzleyenlerimize de Allah yardımcınız olsun diyorum. Merhabalar. Bugün tekrar karşınızdayım. Çünkü bir hastamız daha önemli bir belgesele, bir hasta hikayesine konu oldu. Onun biz kendi tarafımıza düşen bilimsel kısmını anlatıyoruz. Çünkü yaklaşık bundan hatırlarsınız 2 yıl önce bir yayın yapmıştık. Dünyada tanımlanmamış bir mutasyonu olan bir diş hekimi hastamızın işte 15 gün ömrün kaldı, 1 ay ömrün kaldı deyip biz mutasyonunu tespit edip ve bir akıllı ilaçla tümörünün tamamen kaybolmasını sağlamıştık. Önce güzel haberi vereyim. O hastamızın 4. yılındayız. 3. yılında ilacını kestik. Halen tedavisiz olarak normal hayatına devam ediyor. İşte bu hastamız da o videoyu seyredip yapacak bir şey kalmamış denilen bir hasta. O videoyu seyrettikten sonra ben de Mutlu hocama gideceğim ve onunla böyle bir video çekeceğim hayalini kurarak bize gelmişti. Önce hikayesinden bahsedeyim. Kendisi Almanya'da yaşıyor. 2 çocuğu var eşiyle birlikte ve önemli bir şirkette, önemli bir pozisyonda görev alıyor. Cıvıl cıvıl bir bayan. Malin melanom teşhisi konuyor. Teşhis konduktan sonra evre 4 olması sebebiyle önce bir immünoterapi başlanıyor. Arkasından immünoterapiden sonra tümör ilerliyor. Malin melanomlar ilerledikten sonra, immünoterapi başarısız olduktan sonra tedavi seçenekleri biraz kısıtlı kalıyor. Bunun üzerine bir araştırmaya alınıyor. Yeni bir özel bir immünoterapi denenen ilaç var. O da erken evre değil, ileri aşamalara gelmiş, başarılı olmuş ama henüz piyasada olmayan bir ilaç. O tedavi deneniyor ve o tedavide işe yaramıyor. Tekrar Almanya'da üniversitede değerlendiriliyor ve ikili immünoterapi tedavisi veriliyor. İkili immünotedavisi verildikten sonra bu kez hastalık daha da ilerliyor. Bütün karaciğerde tümör, akciğerde birçok tümör ve hastaya deniyor ki bu aşamadan sonra bizim tedavi seçeneğimiz yok. Hani artık çocuklarınla süre geçir gibi bir söylem oluyor. İşte bu aşamadan sonra bir şekilde bizim videomuza denk geliyor. O diş hekim hastamızın videosuna ve soluğu burada alıyor. Geldiğinde tabii ki her zaman söylüyorum, biz mucize falan yapmıyoruz. Bizim yaptığımız iş bilim. Yalnız bilimi doğru kullanırsanız bazen mucize olarak adlandırılabilecek, tabii ki bizim tarafımızdan değil, sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir şey mucize değildir, bilimdir. Ve geldiğinde biz de ona dedik ki yani tabii ki biz önce analiz edeceğiz. Önce yeni bir tümör parçası alalım çünkü bu tümör çok ilerlemiş. Birçok tedaviler almışsın, bunlar işe yaramamış. Hatta deneysel tedaviler almışsın, o da işe yaramamış. Bunun üzerine bir biyopsi yaptık. Biyopsi yaptıktan sonra hemen tümör dokusunun genetik haritalaması için çalıştığımız laboratuvara gönderdik. Yalnız bu tip hastalarda şöyle bir nüans var. Eğer karaciğerde, akciğerde çok sayıda metastaz varsa ve aynı zamanda hasta daha önce çoklu tedavi aldıysa direnç mekanizmaları daha fazla gelişiyor. Bunun üzerine hastaya dedik ki hem kandan biyopsi yapalım. Kanın farkı şu. Siz iğneyle biyopsi yaptığınızda bir noktadan tümör alıyorsunuz. Ama vücuttaki bütün tümörlerin DNA'ları kana döküldüğü için likit biyopsi yaptığınızda, yani kandan genetik haritalama yaptığınızda bütün vücuttaki tümörler hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Ama kan biyopsisi ile doku biyopsisinin arasında şöyle bir fark var genetik haritalaması arasında. Dokudan hem DNA'yı hem RNA'yı hem de proteinleri görebiliyorsunuz. Ama kandan yaptığınızda sadece DNA'yı analiz edebilirsiniz. Esasında ikisi bütünleyicidir. Yani bütün tümörler hakkında fikir sahibi olmak, yani bu farklı metastazların farklı özelliklerini anlayabilmek için likit biyopsi ve derinlemesine analiz için doku biyopsi. Bunları yaptık ve sonuç geldiğinde esasında çok da fazla bir şey yapılamayacak gibi bir konu vardı. Bütün analizleri yaptık ve dedik ki kendi kendimize bir tedavi alternatifi üretemiyorduk. Bunun üzerine firmayla tekrar irtibata geçtik. Çünkü firmalar size belirli başlı genleri verirler raporlarda. Hani o size geliyor ya 50 sayfalık raporlar falan. Bunlar zaten 270 civarında genin RNA'sını verirler. Bütün DNA'ları vermezler ama bunlar vardır arka planda. Sadece
belirli oranda verirler. Çünkü daha fazla vermek aklı karıştırır diye düşünülür. Bunun üzerine biz firmadan bütün DNA'yı, bütün RNA'yı istedik. Ve bunların hepsini çektikten sonra bizim kanser genetikçimiz sevgili Ünal bunları tek analiz etti. 60.000 genin sonuçlarını. Ve bu analiz ettikten sonra ilginç bir veriye rastladık. Asıl raporda olmayan, sonradan istediğimiz. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar veriyi analiz edebilecek bir medikal onkolog yok veya onun zamanı da yok. Anca böyle bir ekip kurarsanız, böyle deneyimli bir ekibiniz, timiniz olursa bunları yapabilirsiniz. Çünkü biz bu iş için sadece Ünal'ın ben 2-3 gün harcadığını biliyorum. Onun için tek tek analiz ettiğinde ilginç bir şeyle karşılaştık. MGMT dediğimiz bir genin çok düşük olduğunu gördük. Ve bu düşüklükle birlikte ilave RNA verilerinden bir akıllı ilacın daha işe yarayabileceğini gördük. Bunun üzerine aynı zamanda DNA verilerini de değerlendirdiğimizde esasında Elif'te hastamızda immünoterapinin işe yarayabileceğini düşündük. Ama bizden önce neredeyse 3 kere denenmiş ve işe yaramamıştı. Neden? Dedik ki o zaman tümörün antijenik yapısının ortaya çıkması lazım. Bunun üzerine hastamıza bir akıllı ilaçla birlikte ağızdan tümörün antijenik yapısını ortaya çıkartacak ve tümörü de küçültebilecek bir kemoterapi ajanı da ekledik. Bakın kemoterapi her zaman zararlı değildir. Doğru yerde kullandığınızda çok işe yarar. Ve bununla birlikte hastamızı davet ettik. Stratejimizi kurmuştuk. Önce ağızdan kemoterapi hapı ile birlikte yani damardan bir şey vermiyorduk. Akıllı ilacı kombine edecektik. Kombinasyondan sonra tümörün antijenik yapısını yani bağışıklık sistemi tarafından bulunabilirliğini arttıracaktık. Ki biz buna priming diyoruz tıpta yani hazırlıyoruz bunu immünoterapiye ve arkasından ikili immünoterapi kullanacaktık. Ben hastanın durumunu da düşününce en baştan immünoterapiyi de eklemeye karar verdim ve biz ikili immünoterapi ve akıllı ilaç artı hedefe yönelik tedavi ve ağızdan kemoterapi hepsini birlikte kullanmaya başladık. 2 ay sonra yaptığımız tetkikte daha önce bize geldiğinde akciğerde bir sürü tümör, karaciğerde bir sürü tümör varken neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Böyle şüpheli bir lezyon kalmıştı. Gerçekten hani böyle bir hastada tekrar immünoterapi kullandığınızda şaka gibi geliyordu. Ama dediğim gibi bilim, siz eğer doğru hazırlığı yaparsanız, doğru noktalara basarsanız immün sistem çalışmaya başlıyor. Ona gösterdiğinizde işini yapmaya başlıyor. Biz de hastamızın güçlü olan immün sistemine gösterdiğimizde immün sistem çalışmaya başladı. Sonra 3. tedavisini yaptık ve tüm tümör kaybolmuştu. Tabii ki hastamız kendi vatandaşımız olmasına rağmen sigortası ülkemizde değil Almanya'daydı ve buradaki masraflarını kendisi karşılaması gerekiyordu ve Almanya'daki sigortada buradaki masraflarını karşılamayı reddediyordu. Sonra biz bir ona yazı hazırladık. Dedik ki sen dön geriye. Çünkü bunun sürdürülebilir olması lazım. Döndüğünde tekrar üniversitene başvur. Üniversiteye başvurduğunda tabii ilginç bir olay olmuş. Tekrar onu gördüklerinde önce şaşırmışlar. Ve sonra bizim gönderdiğimiz tetkiklere inanmayarak kendileri tetkiklerin hepsini tekrar yapmışlar. Ve sonucu gördüklerinde onlar da şaşırmış. Ve önce bizim önerdiğimiz tedavi çünkü daha önce aldığı için benzer immünoterapileri tekrar uygulanamayacağını söylemişler. Ancak hastamız benim bunlar sonuçlarım varken siz benim tedavimi nasıl uygulamazsınız dediğinde üniversitenin onkoloji konseyi toplanmış. Tabii burası gerçekten gurur verici. Toplantıdan sonra bölüm başkanı demiş ki bu sonuçlara itirazı olan var mı? Hastanın Türkiye'ye giderken akciğer, karaciğer her taraf tümör. Şu anda tümör yok. Buna itirazı olan var mı? Yok. O zaman Doktor Demiray'ın tedavisine devam edilecek demiş. Bu gerçekten gurur vericiydi. Bu esasında Almanya'da da onaylı olmamasına rağmen üniversitedeki konseyin raporuyla birlikte Almanya sigorta sistemi de devam eden tedavilerini karşılamaya devam etti. Ve şu anda
gerçekten güler yüzlü ve harika enerji dolu sesiyle ara ara telefonla görüşüyoruz. Bu bizim için gerçekten gurur verici ve halen tedavisi devam ediyor. Biz bu MRD dediğimiz bir teknik var. Kanda milyonda bir tümör hücresini bulabileceğimiz bir teknik. Onu yapmak istedik kendisine ama yani hiç tümör dokusu bulamadık, elde edemedik. İlk tümör dokusu da bir araştırmalarda kullanıldığı için o da kalmamış. Şu anda ona bakamıyoruz ama bir süre sonra sadece kandan da çok hassas biçimde buna bakabilecek bir döneme geleceğiz birkaç ay sonra, belki Eylül-Ekim gibi. O zaman vücutta neredeyse moleküler olarak da tümörün sıfırlandığını kanıtlamak istiyoruz. Bu hem ülkemiz için hem bizim için gerçekten gurur verici. Daha sonra oradaki doktorlarla da yazıştık. Onlara da yaptığımız işleri anlattık. Nasıl bu tedaviyi dizayn ettiğimizi, hangi verileri kullandığımızı onlarla paylaştık. Tabii ilginç olan bir nokta vardı. Hastamız bize, hocam dedi ya, bu testleri Almanya niye yapmıyor? Yani yok mu? Esasında herkes yapabilir. Ama sorun şurada. Temel sorun bu testlerin değerlendirilmesinde, yapılmasında değil. Nasıl değerlendireceğiniz çok önemli. Onun için hekimler daha az sayıda gene bakarak, hani çok kafa karıştırmadan, işte böyle 20 bin 60 bin gibi değil de 3-5 tane bakarak öncelikle orada tedaviyi dizayn etmişler. Bizim burada tabii ki bu bize gurur verdi ama bize bir de ödev veriyor. Biz gerçekten hem tecrübemizi hem de özellikle kanser genetikçilerimizin yeteneklerini ülkemizdeki diğer moleküler biyoloji genetikçilere de aktarmak istiyoruz. Ve bu konuda elimizden gelen her türlü desteği yapmak, el vermek istiyoruz. Bunun için de bu video aracılığıyla belki hani Moleküler Biyoloji Genetik Derneği'ne de bir uyarı olur. Ve onkologlar bu işi tek başına yapamaz. Ben bunu çok net söylüyorum. Hani herhalde bunu söyleme hakkı olan en önemli kişilerden biriyim. Çünkü 3000'e yakın hasta değerlendirdim. Ve her gün genetik test görüyorum. Her gün genetik test değerlendiriyorum. Benim bilgim, görgüm yetmiyor. 6 tane kanser genetikçisiyle çalışıyorum. Gerçekten ne benim zamanım ne de bilgim, görgüm bunları değerlendirmeye yetmiyor. Biz artık bu işi bilen kanser genetikçileriyle bir arada çalışmalıyız ve daha hastalarımızın hayatına daha iyi dokunmalıyız. Gerçekten bu çok önemli.